Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere burkarak yaptığım çok lezzetli bir tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine 2 su bardağı su ilavesi yapalım. Bu karışım ılık olmasına dikkat edelim. 2 tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yaptıktan sonra karıştıralım. 1 paket kuru maya ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Bir miktar un ilavesi yapalım ve karıştırmaya devam edelim. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 2,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaparak pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edelim. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Toplamda 9,5-10 su bardağına yakın un kullandım. Hamur toparlandıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 2-3 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra aynı kaba alarak üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve üzeri kapalı bir şekilde mayalanmayı bırakıyorum. İç harcı için 7-8 adet kuru soğanı yemeklik doğradım ve bol zeytinyağında kavurdum. Kokusu çıktıktan sonra üzerine bir kase dolusu ince çekilmiş ceviz ekliyorum ve karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra biraz sıvı yağ ilavesi yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, biraz da karabiber ekliyorum ve karıştırıyorum. Mutlaka iç harcına karabiber eklemenizi tavsiye ederim. Soğan ve karabiber cevize ayrı bir aroma veriyor. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka kullanın. Evet, en son karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamurum kabardı gördüğünüz gibi. Hamurumu tezgah üzerine alıyorum. Biraz un serperek tekrardan yoğuruyorum. Hamurumu ortadan ikiye yararak ayırıyorum. Kalan bezeyi de 4 eşit beze halinde elimle kopartarak yuvarlıyorum. Evet, bezelerim hazır. Üzerlerine un serperek kenara alıyorum. Bir tanesini bolca un serperek bir oklava yardımı ile orta incelikte açıyorum. Açtığım yufkanın üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum her tarafına gelecek şekilde. Ve hazırladığım iç harcı bolca üzerine elimle döküyorum. Ve ikinci açtığım yufkayı üzerine alıyorum. Ve tekrardan yufkanın üzerini yağlıyorum.
fırçayla her tarafına eşit bir şekilde yağı sürüyorum. Evet, tekrardan iç harcı elimle serpiyorum bolca. Evet, hamurumu kenardan rulo olacak şekilde büyük bir rulo haline getiriyorum ve burkarak iki tarafından burkuyorum ve kenara alıyorum. Diğer bezelerimi de aynı işlem yaparak böreğimi hazırlıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, böreğimi hazırladım. Tepsiye aldım ve tepsi mayası yaptırıyorum. En az 1-2 saat tepside kendi halinde mayalanmayı bırakıyorum. Bu ölçülerden 2 tepsi börek çıkıyor. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırının alt rafında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi böreğim kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. Bu böreği soğuttuktan sonra dilimlemenizi tavsiye ederim. Görüntüsü ve lezzeti gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Benim vaktim olmadığı için sıcakken kenarından keserek size işini göstermek istiyorum. Evet, deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.